Güneşli bir cumartesi sabahıydı. Gökyüzü mavi ve hava sıcaktı. Leyla parka gitmeye karar verdi. Küçük bir çanta hazırladı. İçine bir su şişesi, bir kitap ve bir atıştırmalık koydu. Evinin yakınındaki parka yürüdü. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Yürürken gülümsedi. Güneş yüzünde hoş bir his bırakıyordu. Parka vardığında birçok insan gördü. Çocuklar salıncaklarda sallanıyordu. Bir adam köpeğiyle koşu yapıyordu. Yaşlı bir çift bir bankta oturmuş, konuşuyor ve gülüyordu. Leyla büyük bir ağacın altında sessiz bir yer buldu. Çimlerin üzerine oturdu ve kitabını çıkardı. Ağaçlarda kuşlar şarkı söylüyordu. Leyla çok huzurlu hissetti. Bir süre kitap okudu. Sonra kitabı kapattı ve etrafına bakındı. Bir erkek çocuğunun topu ayaklarının dibine yuvarlandı. Onu yerden aldı ve çocuğa verdi. Çocuk, "Teşekkür ederim," dedi. Leyla gülümsedi ve "Rica ederim," dedi. Bir süre okuduktan sonra Leyla biraz acıkmaya başladı. Çantasını açtı ve sandviçini çıkardı. Bu onun en sevdiğiydi. Yumuşak ekmek, taze peynir ve tatlı domates dilimleri. Bir ısırık aldı ve gülümsedi. Kendi kendine, tek kelimeyle mükemmel," diye fısıldadı. Yemek yerken parkın etrafına bakındı. İki kız yüksek sesle gülerek bisiklet sürüyorlardı. İçlerinden biri bisikletinin zilini çaldı. Ding ding. Leyla gülümsedi. Küçük bir köpek çimlerin üzerinde koşuyordu. Bir kelebeği kovalıyor, zıplıyor ve çemberler çizerek dönüyordu. Kelebek daha da yükseğe uçtu. Köpek havladı ama onu yakalayamadı. Leyla sessizce güldü. Bu küçük anları çok seviyordu. Bu anlar içini mutlulukla dolduruyordu. Sandviçini bitirdikten sonra biraz su içti. Soğuk su sıcak bir günde harika hissettirmişti. Sonra yumuşak çimlerin üzerine uzandı ve gökyüzüne baktı. Bulutlar büyük ve pofuduktu. Bir tanesi kalbe benziyordu. Bir diğeri kediye benziyordu. Bir diğeri ise gökyüzünde süzülen bir tekneye benziyordu. Gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. Nefes al, nefes ver. Hava ağaçlar ve çiçekler gibi taze kokuyordu. Etrafındaki sesleri dinledi. Kuşlar ötüyordu. Yapraklar rüzgarda hafifçe kımıldıyordu. Yakınlarda bir bebek güldü. Leyla çok huzurlu hissetti. Telefonunu unuttu, işini unuttu. Sadece anın tadını çıkardı. Zaman yavaşça aktı. Belki bir saat sonra Leyla doğruldu ve kollarını esnetti. Ayağa kalktı, kıyafetlerindeki çimleri silkeledi ve çantasını aldı. Gitmeden önce etrafına son bir kez daha baktı. Park hala hayat doluydu. İnsanlar gülümsüyor, çocuklar oynuyordu. Dünya çok şefkatli hissettiriyordu. Eve doğru yürürken kendini hafif, mutlu ve rahatlamış hissetti. Kendi kendine sessizce "Parka daha sık gelmeliyim," dedi.
Leyla eve doğru yavaşça yürüdü. Hava şimdi daha serin hissettiriyordu. Güneş hala parlıyordu. Yumuşak, altın bir renk binaları ve ağaçları kaplamıştı. Yürürken mahallesinin seslerini dinledi. Yapraklar rüzgarda kımıldıyordu. Uzaktan bir bisiklet zili çaldı. Yukarıdaki bir pencereden bir bebek güldü. Leyla bir çiçekçinin önünden geçti. Durdu ve çiçeklere baktı. Parlak sarı ayçiçekleri, pembe güller, beyaz zambaklar. Gülümsedi ve şöyle düşündü. Küçük şeyler bile bir günü güzelleştirebilir. Leyla'nın komşusu olan Selma abla dışarıda bitkilerini suluyordu. Leyla el salladı ve "Tünaydın" dedi. Selma abla gülümsedi ve yanıt verdi. "Bugün güneşin tadını çıkardın mı?" Leyla başını salladı. "Evet, parka gittim. Harikaydı." 1 dakika kadar konuştular. Sonra Leyla yürümeye devam etti. İçinin ısındığını hissetti. Sadece güneşten değil, basit bir selamlaşmanın getirdiği nezaketten dolayı. Leyla eve vardığında kapıyı açtı, ayakkabılarını çıkardı. Küçük evinin içine baktı. Sessiz, temiz ve sıcacıktı. Mutfağa yürüdü ve kendisine bir fincan çay yaptı. Biraz ballı, sıcak bir nane çayı. Sonra pencerenin kenarına oturdu. Dışarıda gökyüzü turuncu ve pembeye dönüyordu. Renklerin yavaşça değişmesini izledi. Gün bitiyordu ama o huzurlu, mutlu ve içi aydınlık hissediyordu. Leyla düşüncelerini yazdığı defterini açtı ve şunları yazdı. Bugün büyük bir şey yapmadım. Alışverişe gitmedim. Telefonumu çok kullanmadım. Çalışmadım ya da ders yapmadım. Ama uzun zamandır hissetmediğim bir şeyi hissettim. Huzuru hissettim. Güneş, insanlar, ağaçlar, gökyüzü, hepsi bana hayatın güzel olduğunu hatırlattı. Bazen sadece durup bunu fark etmemiz gerekir. Sonra küçük bir resim çizdi. Altında bir kızın kitap okuduğu bir ağaç, bir top, bir sandviç, bir kelebeği kovalayan küçük bir köpek. Leyla defterini kapattı ve gülümsedi. Yumuşak bir sesle fısıldadı. Haftaya cumartesi parka tekrar gitmeliyim.